Kimilerine göre dolandırıcılık, kimilerine göre ekonomik özgürlük fırsatı. Son yılların en popüler girişimcilik modellerinden bir tanesi. Gelin biraz bunun hakkında konuşalım. Network Oku'na da en çok gelen sorulardan bir tanesi. Abi network marketing nedir? Network marketing nasıl yapılır? Network marketing'e nasıl katılabilirim diye. Networkokul.net'te network marketing'in ne olduğuna dair yazdığımız 34 sayfalık bir yazı var. Ama bu sefer insanlara bunu yolladığımız zaman da diyorlar ki ya bunu okuması çok zor, bunun videosunu yapsanıza. Biz de düşündük bunu kısa ve net bir şekilde hiç bilmeyen bir insana, hatta okumak istemeyen, hatta uzun videolar da izlemek istemeyen bir insana network marketing'i nasıl anlatabiliriz diye bu videoyu yapmaya karar verdik. Aslında Google'a girip baktığınız zaman bir sürü network marketing'in ne olduğuna dair video ve yazı bulabilirsiniz. Yani muhtemelen de bakmışsınızdır ama ya ben bile 11 senedir bu sektörün içinde olmama rağmen gerçekten o yazıları okuduğumda o kadar zormuş ve o kadar kompleks bir şeymiş gibi hissediyorum ki diyorum ki vay be ben ne yapıyormuşum diye. Ama aslında network marketing'i anlaması da anlatması da felsefesi de olayı da çok basit. Şimdi kısaca yani 10 dakika içinde 5 maddeyle network marketing'in temel olarak neye dayandığını bahsedeceğiz burada ve bu videodan sonra herkesin network marketing'in mantığıyla ilgili net bir fikri olacak. Yani bir firma kaliteli ürünler üretir. Sen de o firmanın müşterisi olarak o ürünü memnun kaldıysan ne yaparsın? Çevrene tavsiye edersin. Ve çevrendeki insanlar da o ürünleri kullanırlar. Memnun kalırlarsa onlar da başkalarına tavsiye ederler. İşte bu şekilde ürün satılmış olur. Yani burada firma reklama ücret ödemez. Firma mağazaya ücret ödemez. Yani böyle maliyetleri olmaz. Ve burada tavsiyeyi sen yaptığın için sana komisyon öder. Senin tavsiyenle bu ürünü kullanan insanlar da başkalarına tavsiye ederlerse firma onlara da komisyon öder. Yani bir nevi ürünün satılmasına vesile olduğun için firma seni kar payı ortağı olarak görür. İşte aslında olayın mantığı bu kadar basit. Şimdi 5 maddede network marketing'in ne olduğunu daha net bir şekilde anlamak için bunun hakkında konuşalım. Birincisi internet. İnternetin bugün hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını ve hayatımızda her şeyi ne kadar hızlandırdığını anlatmaya gerek yok. İnternet çağında yaşıyoruz. Ama benim yaşımda olanlar veya benden daha büyük olanlar internetsiz dönemi de bildikleri için ikisinin arasındaki farkları çok net ayırt edebiliyor. Yani eskiden bir uçak bileti almanın ya da bir otobüs bileti almanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Kalkıyordun, gidiyordun. Ben hatırlıyorum, ben Ankara'da büyüdüm. Yani otobüse biniyordum, Kızılay'a gidiyordum. Kızılay'dan bir daha otobüse biniyordum. İşte uçak bileti satan yere gidiyordum. Oradan bilet alıyordun, tekrar aynı yolu geri geliyordun. Şimdi evde oturup kahveni içerken 2 dakika girip telefondan biletini alıyorsun. Ya da bugün dünyanın diğer ucunda biriyle iletişim kurmak internet sayesinde yani bir saniyemizi almıyor. Dünyanın diğer ucunda yaşayan akrabanla her saniye irtibat kurabiliyorsun. İnternet o kadar büyük bir nimet ki işte bu yüzden dünyanın diğer ucunda üretilen bir ürün de bir tık sayesinde senin kapına gelebiliyor. İşte internet bu noktada hayatımızı en çok kolaylaştıran ve network marketing'in temel noktalarından bir tanesi. Merak edilen bir konu da network marketing'in son yıllarda bu kadar hızlı büyümesinin %100 sebebi internet mi yani? Ya aslında network marketing 80 yıllık bir sektör. Yani 1933 yılında başlamış Carl Ramberg bitkisel gıda takviyeleri üretiyor ve bunları da kendi çevresine pazarlıyor. Ve çevresindeki insanlara da diyor ki bunları kendi çevrenize satarsanız size bu ürünleri indirimli bir şekilde verir. Aslında network marketing temeli bu. Ama tabii ki 1900'lü yılların sonunda internetin hayatımıza katılmasıyla beraber network marketing firmalarının da globalleşmesi ve daha fazla insana ulaşması artı sosyal medyayla network marketing yapan insanların yani sosyal medyanın gücünü kullanması tabii ki network marketingi her sene %100'ün üzerinde bir büyüme yakalamasına sebep oluyor. Bu yüzden son 15-20 yıldır network marketingin adını daha fazla duymamızın en büyük nedeni internet diyebiliriz. En çok beyin yakan noktalardan bir tanesi de
network marketingde alışık olduğumuz ticaret modeli var ya, yani işte en çok, daha doğrusu annelerimizin daha çok sıkı sıkıya yapıştığı ticaret modeli. Bunlar arasında böyle ne gibi farklılıklar var? Yani çok mu farklı bir ticaret modeli ya da ne tür benzerlikleri var? Mesela bunlar da acayip gelen sorular arasında. Evet. Ya aslında tabii ki geleneksel ticaretle network marketing arasında birçok fark var. Ama bu farkları açıklamamız için ayrı bir video yapmamız lazım. Burada kısaca şundan bahsedebilirim ki zaten 5 maddeden bahsedeceğim demiştim ya. İnternet bunlardan bir tanesiydi. Bunu bir cebe koyalım. İkincisi zaten dağıtım. Yani klasik ticarette dağıtım nasıl oluyor? Ürün diyelim ki Çin'de bir fabrikada üretilsin. Bu ürünün işte gemilere yüklenip Avrupa'ya gelmesi, depolanması, oradan işte belki tırlarla işte Türkiye'ye gelmesi, buradan ana distribütöre, ara distribütör, işte toptancıya gitmesi, oradan mağazalara dağılması, belki oradan daha küçük satış dükkanlarına dağılması ve ondan sonra müşterinin de o mağazaya gidip o ürünü almasıyla sonuçlanıyor. Yani dağıtım dediğimiz konu bu kadar aslında kompleks bir konu geleneksel ticarette baktığımız zaman ve hantal, aynı zamanda da maliyetli. Yani bu bölümde binlerce insan çalışıyor. Depolar, işte bunun nakliyesi, ciddi anlamda da bir maliyet yükü var firmalara. Tabii ki aslında bu maliyet yükü de normal olarak ne oluyor? Tüketicinin ödediği son para, yani ürünün fiyatına yansıyor. Network marketing'de işte bu hantallık ve maliyet ortadan kalkıyor. Çünkü sadece bir kargo firmasıyla dünyanın diğer ucunda bile üretilen bir ürünü sen kapına kadar getirtebiliyorsun. Bu arada dağıtım demişken şunu da söylemek lazım. Network marketing'e yeni başlamış insanların en çok karşılaştığı sorulardan bir tanesi de tamam, peki bir networker ne üretiyor? Ya da ekonomiye nasıl katkı sağlıyor? Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyelim. Ekonomi sadece üretimle veya tüketimle ilgili değildir. Ekonomide dönen paranın %80'i aslında dağıtımdadır. Yani burada şunu iyi anlamamız lazım. Network marketing firmaları kaliteli ürünler üretirler. Sadece bu ürünleri network marketing yöntemiyle, yani ağ pazarlama yöntemiyle insanlara satarlar. Yani aslında network marketingle uğraşan insanlar bu ürünlerin dağıtım bölümündeki sorumluluğu üstlenmiş oluyor. Abi tamam, ürün üretildi. Ortada mağaza yok, toptancı yok. İşte herhangi bir tanıtım yok. Billboardlarda bunların reklamları çıkmamış. Yani aslında ürün var ama yok gibi bir şey. Şimdi kişi, herhangi bir ağ kişisi nasıl bu ürünü internette bulacak da alacak ya da nasıl onu tanıyacak, ne olduğunu bilecek? Ya en önemlisi onu güvenip de nasıl alacak o ürünü? İşte burada aslında 3. madde hakkında konuşmak lazım. Burada da tavsiye satışı devreye giriyor. Yani ilk bahsettiğimiz konu neydi? İnternet. İnternet sayesinde bugün dünyanın diğer ucundaki bir ürün bir tıkla senin kapına geliyor. Bunu sağlayan şey ne? İkincisi dağıtımdı. Dağıtımın kolaylaşması sadece bir kargo firmasıyla oluyor. İşte üçüncüsü Eren'in sorduğu gibi, yani tamam ürünler kaliteli ama mağaza olmadan, ürünün reklamı olmadan müşteri nasıl o ürüne güvenecek ya da nasıl tanıyacak, o firmayı nasıl bulacak? İşte burada tavsiye satışı devreye giriyor. Zaten pazarlama kitaplarında bulabileceğiniz bir kavram bu. Ağızdan ağza satış yöntemi diye geçiyor. Yani bu bir pazarlama yöntemidir. Ama aslında günlük hayatta hepimizin kullandığı, yapmış olduğu bir yöntem diyebilirim buna. Yani ne demek istiyorum? Sen bir ürünü aldıysan ve bundan memnun kaldıysan ne yaparsın? Bunu yakınlarına tavsiye edersin. Bu kadar basit. Ya da memnun kalmadıysan da memnuniyetsizliğini tavsiye edersin. Diyelim ki bir sinema filmine gittin. Çok güzel bir film. Ne yapıyorsun? Eve gidip susuyor musun? Yani kimseye bahsetmeden yatıp uyuyor musun? Hayır. En yakınlarına bahsediyorsun. Abi şu filme kesin gidin, işte Leonardo DiCaprio oynuyor ya da ne bileyim Angelina Jolie oynuyor. İşte müthiş oyunculuk olmuş. Yaşlanıyoruz galiba. Yeni oyuncular kimlerdi? Ben Fero oynuyor falan. Ondan sonra çok güzel, git dersin yani. Ve ne yaparsın? Çevrendeki insanlara bunu tavsiye ettiğin için ve çevrendeki insanlar da eğer senin zevkine güveniyorlarsa o filme gidip izlerler. Onlar da eğer hoşuna giderse kendi çevrelerine tavsiye ederler. Ve ne olmuş olur? Sen dolaylı olarak o filmin tanıtımını yapmış olursun, reklamını yapmış olursun. Ya da diyelim ki annen bir çamaşır makinesi aldı.
X marka diyelim bir çamaşır makinesi aldı. Eğer annenin arkadaşı da evdeki eski makineyi atıp şey gibi oldu bu da ya, reklam vardı ya, eskisini at yenisini getir gibi. Yani eski çamaşır makinesini atıp da yenisini almak istiyor. Tamam mı? Burada ne yapacak? Annenin fikrini soracak ki annen zaten memnun kaldıysa zaten çoktan o arkadaşına bahsetmiştir bile. Yani bak bu markanın makinesi müthiş, işte şu özellikleri var gibi zaten bahsetmiştir. Yani bunu aslında hepimiz yapıyoruz. Hatta çok sevdiğim, saygı duyduğum liderlerden bir tanesi şey demişti. İnsanların hepsi tavsiye satışı yapar ama bazıları bunu sistematik yapar ve para kazanır. Aslında hepimiz tavsiye satışı yaparız ama normal hayatta bunun karşılığında herhangi bir şey kazanmayız ya da bir para kazancımız olmaz. Ama network marketing'de tavsiye yaparak bunu gelire dönüştürmek mümkün. Hepimiz arkadaşlarımızın tavsiyesiyle ya da çevremizdeki birilerinin tavsiyesiyle sinemaya da gitmişizdir. Bir restorana gidip yemek de yemişizdir ve emin olun tavsiyenin gücü milyon dolarlık reklamların gücünden çok daha fazladır. O zaman bunun hakkında bir video yapalım. Tavsiyenin gücüyle ilgili mi? Evet. Tamam. Güçlü bir video yapalım. Tavsiye gücünün avantajları. Evet. Tamam. Çok büyük ihtimal zaten yapmışsak da sol üstte Vardır. vardır. Dördüncüsü de win-win, kazan kazan. Aslında network marketing'de benim de aslında ya da konuştuğumuz birçok liderin de en çok hoşuna giden kavramlardan bir tanesi budur. Kazan kazan felsefesinin olması. Ne demek kazan kazan? Yani sen kazanırken diğerinin kaybetmiyor olması demek. Yani iki tarafın da pozitif kazanç için birbiriyle çalışıyor olması demek. Yani bunu sen ve üstündeki, yani seni bu ticarete katan, referans eden insan olarak da düşünebilirsin veya firma olarak da düşünebilirsin. Yani firma kazanıyor, firmanın kazanması için senin para kazanman gerekir. Senin para kazanman için senin organizasyonundaki insanların para kazanması gerekir gibi basitçe anlatabilirim bunu. Şimdi Eren biraz önce sormuştu. Klasik ticaretle network marketingin farklarıyla alakalı bir neler var demişti. Aslında farklarından bir tanesi de budur. Şimdi klasik ticarette win-lose vardır. Yani kazan kaybet vardır. Yani şöyle diyelim. Bununla ilgili de zaten video çekeceğiz de. Basitçe kavramı anlamamız için söylüyorum. Diyelim sen bir kafe açtın. Senin yanına da başka biri kafe açtı. Şimdi senin kazanman için bu kafenin kaybetmesi gerekir. Ya da onun kazanması için senin biraz kaybetmen gerekir. Yani bu %60'a %40 olur, 70'e 30 olur. Ama ikinizin de bütün potansiyeli kendi kafenize çekmeniz mümkün olmaz. Üçüncü bir kafe açılırsa aynı şekilde o da paya biraz ortak olacaktır. O yüzden birileri kazanırken birileri kaybeder. Bir network marketing firmasının para kazanması için oradaki temsilcilerin para kazanması lazım. O temsilciler de kendi içinde düşünürsek liderler de kendi organizasyonundaki insanların para kazandırması lazım. Bunun için onları desteklemesi gerekiyor. Bunun için bilgilendirmesi gerekiyor. Bunun için eğitimler yapması gerekiyor. Kamplar düzenlemesi gerekiyor. Ve tecrübelerini, bilgilerini organizasyondaki insanlara aktarması gerekiyor. Aynı zamanda onları motive etmesi, onların inancını arttırması, kendi kazancını arttırıyor. Bu kadar basit. Yani bu win-win'i mesela franchise sistemler olarak da düşünebilirsiniz. Yani mesela belli bir meblağ sayesinde franchising, yani isim hakkı veriyorlar. Ama ne yapıyorlar? Git kafana göre takıl, kendi yerini aç demiyor adamlar. Değil mi? Sana burada bir destek sağlıyor. Senin dükkanını işte uygun mu değil mi gelip kontrol ediyor veya senin tasarımını yapıyor veya içerisinin malzemelerini kendi getiriyor. Ya da bazıları ne yapıyor? Anahtar teslim veriyor sana. Yani al dükkanın bu, ya da sana reklam konusunda yardımcı oluyor. Yani kendi bilgisini, tecrübesini ya da isminin marka değerini senin kullanmana müsaade ediyor. Neden yapıyor peki bunu? Bu hizmeti neden sağlıyor? Çünkü eğer o para kazanırsa bir kısmını da sana vereceği için sen de kazanmış olacaksın ve senin marka değerini de yükseltmiş olacak. O yüzden yani bunu aslında bir franchising sistem gibi de düşünebilirsiniz. Siz insanlara yardım ederseniz, insanlara bir şeyler öğretirseniz, onlara destek verirseniz onlar para kazanırlar, komisyon kazanırlar ve bu sizin kazancınızı da doğrudan etkiler, marka değerinizi de arttırmış olur diyebiliriz. 5. ve son konumuz da kaldıraç. Aslında bence en heyecanlısı bu. Aslında bence dememe gerek yok. Çünkü birçok firmadan liderle oturduğumuzda, sohbet ettiğimizde onların da aslında network marketing yapmasının nedeninin bu olduğunu size söyleyebilirim. Çünkü kaldıraç zaman özgürlüğüne ve ekonomik özgürlüğe ulaşmanın açıkçası tek yolu. Tabii ki legal yollardan bahsediyorum.
Çünkü kaldıraç nedir biliyor musunuz? Yani bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi bir dengenin üzerinde bir çubuk düşünün. Tamam mı? Buna az bir güç uygulayarak büyük bir kuvvet elde etmesinin sağlanmasıdır. Mesela araba krikosunu buna örnek olarak gösterebiliriz. Peki hayatımızda bunu nasıl kullanabiliriz? İşte burası en cezbedici kısmı. Mesela bir fabrikanız olduğunu düşünelim. 10 tane işçiniz olsun. Ya da 100 tane diyelim. 100 tane işçiniz olsun. Günde 8 saat çalıştılar. Ne olur? Günlük 800 saatlik iş gücü kazanmış olursunuz. Doğru mu? Siz bunu tek başınıza yapamazsınız. Yani orada kurduğunuz bir sistem, oradaki belki birilerini yetiştirmeniz sayesinde ne olur? O kişilerin emeğiyle, gücüyle birleşerek günde 800 saatlik bir iş üretmiş olursunuz. Ya da 10 tane eviniz olduğunu düşünelim. Bunları 2.000 liradan kiraya verseniz aylık 20.000 liralık bir kaldıracınız olmuş olur. Siz bunu tek başınıza yapamazsınız. Ayırdığınız zamanı da düşünerek. Doğru mu? Burada ayırdığınız tek zaman belki o kiraları toplamak olabilir. Yani o meşhur yattığın yerden para kazanma mevzusu mu abi? Abi yani sen de biliyorsun ki 10 küsur yıldır bu ticaretin içinde olarak burada hepimiz daha ben yattığı yerden para kazanan bir lider görmedim. Bu konuda da ince bir çizgi var aslında. Network marketing dolandırıcılığı videosunda da bu konuya yer verdik. Yani eğer sol üstte link varsa ki muhtemelen vardır. Oraya tıklayarak onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi şöyle bir ince bir çizgi var. İnsanlar öyle zannediyor network marketing deyince. Üsttekiler para kazanıyor, alttakiler çalışıyor. Şimdi kaldıraçtan bahsederken ya da pasif gelirden bahsederken şunu iyi anlamamız lazım. Mesela fabrikatör, evet altında 100 tane işçi var dedik. 800 saat iş gücü elde ediyor dedik ama o fabrikada gökten inmedi. Onu kurma süreci var. Orada ödediği bedeller var. Ya da şöyle düşünelim. 20 tane dairen var. Bunlardan kira alıyorsun. Evet, yattığın yerden para kazanıyor olabilirsin o noktaya geldikten sonra. Ama o 20 daireyi elde etme süreci var. Ya da bir ağaç yetiştirmekten bahsedelim. Evet, belki ağaç her sene sana meyve veriyor. Altında da gölgesinde yatıyorsun. Ondan sonra bir yandan da meyveyi yiyorsun. Yattığın yerden ekmek elden su gölden gibi ama o ağacın yetiştirme süreci var. Onun emeği var. Yani sen onu dikiyorsun, suluyorsun, bakımını yapıyorsun, aşerelerden koruyorsun. Bu network marketing'te de aynı. Yani evet sen belli bir seviyeden sonra kaldıraca sahip oluyorsun. Yani harcadığın emek azalıyor ve kazancın artıyor. Yani birçok network marketing firmasında bu güce erişmiş, aylık 10.000, 100.000'in üzerinde gelir elde eden insanların yaşadığı şey bu. Evet, belki daha az çalışıyorlar, daha yüksek kazançlar elde ediyorlar. Ama bu insanların hepsi network marketing'e yeni başladıklarında çok ciddi emek gösterdiler, ciddi zaman harcadılar, uykularından fedakarlık ettiler ve bir sistem kurdular. Ya da öğrendikleri başarılı olmuş bir sistemi alıp organizasyonlarına öğrettiler. İnsanları yetiştirdiler. Onların yanında yer aldılar ve o insanların para kazanmasını sağladılar. O insanlar para kazandıkça kendi organizasyonlarındaki insanları yetiştirdiler ve bizim şimdi lider dediğimiz kişiler evet daha az zaman harcıyorlar ve daha yüksek gelir elde ediyorlar. Bu da zaten onların hakkı diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Yani siz olmasanız da organizasyonunuzun satış yapması ya da fabrikanızdaki işçilerin çalışması ya da kiraya verdiğiniz evin gelir elde etmesi işte kaldıraç etkisi demek ya da pasif gelir demektir. Bu bahsettiğimiz 5 konu aslında network marketingi temelini anlamak için yeterli. Ama şunu da söyleyelim. Bugün 80 yılı geride bırakmış bir endüstri olarak dünyada 220 milyar dolar cirolara ulaşmış bir sektörden bahsediyoruz. Bugün dünyada birçok üniversitelerde bölümleri varken Türkiye'de de özellikle yüksek lisans programlarında ya da pazarlama bölümlerinde bu konuların hepsinin ayrı ayrı derslerinin okutulduğunu da unutmayalım. Biz de Network Okulu olarak, Türkiye'nin network marketing platformu olarak her hafta yeni videolar koyarak bu sektör hakkında daha fazla bilgilendirmeye ya da tecrübelerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bu yüzden düşüncelerinizi ve merak ettiklerinizi yorum kısmında lütfen bize belirtin.
Türkiye'nin tarafsız ve güncel network marketing platformu olarak network marketing'den kişisel gelişime, satış pazarlamadan liderliğe kadar birçok içeriği networkokulu.net'te de bulabilirsiniz. Videomuzun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yeni videolarımızdan da haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gönlünüzden geçeni yaşadığınız bir hafta olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.